Herkese merhaba. 2026'ya doğru ilerlerken gelin portföyünüzde ciddi bir fark yaratabilecek stratejik bir yatırım aracını, yani gümüşü hep birlikte mercek altına alalım. Bu bölümde özellikle Türkiye'deki bir yatırımcı için gümüşün neden bu kadar kritik olabileceğini ve gelecekteki muazzam potansiyelini adım adım deşifre edeceğiz. Çoğumuzun aklında gümüş denince ne canlanıyor? Genellikle altının küçük kardeşi, değil mi? Yani hep ikinci planda kalan değerli metal. Peki, ya bu bakış açısı asıl büyük resmi, yani büyük bir fırsatı kaçırmamıza neden oluyorsa? Gelin şimdi bu yaygın algıya biraz meydan okuyalım. İşte gümüşü diğer tüm yatırım araçlarından ayıran o kilit özellik tam da bu. Gümüşün ikili bir kimliği var. Adeta şizofrenik bir doğası. Bir tarafta binlerce yıldır olduğu gibi kriz anlarında sığındığımız, değer sakladığımız güvenli bir para, diğer tarafta ise yeşil enerjiden 5G'ye, günümüz teknolojisini ileriye taşıyan ve alternatifi olmayan bir ham madde. Peki tamam, bu ikili kimlik bizim için, yani bir yatırımcı için ne ifade ediyor? Gelin şimdi gümüşün bu iki yüzünü daha yakından inceleyelim. Çünkü bütün potansiyel tam olarak bu dengede saklı. Bakın, buradaki ifade aslında her şeyi özetliyor. Şöyle düşünün, ekonomik bir durgunluk olduğunda yatırımcılar korkar ve güvenli liman arayışıyla gümüşün para tarafına, yani yatırım talebine yönelir. Peki ekonomi canlandığında ne olur? Bu kez de sanayi çarkları hızla dönmeye başlar ve gümüşün ham madde talebi patlar. Yani her iki senaryoda da gümüşe olan talep bir şekilde ayakta kalıyor. İşte bu durum onu portföyler için harika bir sigorta poliçesi yapıyor. Tamam, gümüşün neden bu kadar özel olduğunu anladık. Ama geldik o milyon dolarlık soruya. Her yatırımcının aklındaki asıl soru bu: zamanlama. Gümüşe yatırım yapmak için en doğru anı nasıl yakalayabiliriz? Neyse ki elimizde bu konuda bize yol gösteren, yatırımcıların adeta gizli silahı, bir nevi pusulası olan bir araç var: altın-gümüş rasyosu. Bu basit ama etkili oran, zamanlama sanatında bize inanılmaz ipuçları veriyor. Peki, nedir bu rasyo dediğimiz şey? Aslında hesaplaması inanılmaz basit. Bir ons altının o anki fiyatını alıyorsunuz, bir ons gümüşün fiyatına bölüyorsunuz. Bu kadar. Çıkan sonuç size şunu söylüyor: şu an bir ons altın alabilmek için kaç ons gümüş vermen gerekiyor? İşte bu basit soru bize piyasanın ne kadar dengeli ya da dengesiz olduğunu anlatacak. Peki bu rakamları nasıl yorumlayacağız? Kural aslında çok net ve tamamen geçmiş verilere dayanıyor. Eğer bu oran 80'in üzerine çıkmışsa bu bize gümüşün altına kıyasla aşırı derecede ucuz kaldığını gösterir. Yani yatırımcılar için genellikle güçlü bir al sinyalidir. Tam tersi, oran 40'ın altına indiğinde ise artık gümüşün pahalılaşmaya başladığını ve kar almak için bir sat zamanı olabileceğini işaret eder. Hadi gelin bunu somut bir örnekle görelim. Rasyonun tarihsel ortalaması genelde 60-65 aralığındadır. Ama 2020'deki pandemi krizinin en tepe noktasında ne olduğuna bir bakın. Rasyo 120'ye fırlamış. Düşünebiliyor musunuz? Bu gümüş için ben buradayım diyen tarihi bir alım fırsatıydı. Nitekim o noktadan sonra gümüş fiyatları çok kısa sürede ikiye katladı. Rasyonun gücü işte tam olarak bu. Zamanlamayı anladığımıza göre şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Gümüşün geleceğini şekillendiren o durdurulamaz güce, yani sanayi talebine odaklanalım. Özellikle de yeşil enerji devrimi, gümüş için yepyeni ve çok heyecan verici bir hikaye yazıyor. Bu grafik, gümüşün hikayesinin altından neden bu kadar farklı olduğunu tek karede özetliyor aslında. Bakın, gümüş talebinin yarısından fazlası, yani %50'den fazlası doğrudan sanayiden geliyor. Altında bu oran %10'u bile bulmaz. İşte bu yüzden gümüşün fiyat hareketleri, ekonomik büyüme ve teknolojik trendlerle çok daha derinden bir bağa sahip. Şimdi sıkı durun, çünkü bu rakam sanayi talebinin gücünü çok net ortaya koyuyor. Yapılan tahminlere göre 2026 yılında dünyada çıkarılan toplam gümüşün neredeyse %20'si, yani 5'te biri tek başına güneş panelleri tarafından tüketilecek. Bu gerçekten inanılmaz bir oran ve sürekli artıyor. Ve işin en can alıcı noktası ne biliyor musunuz? Bu talep esnek değil. Yani ne demek bu? Gümüş, elektriği en iyi ileten metal. Bu yüzden güneş panellerinde verimlilik için bir alternatifi yok. Bu da şu anlama geliyor: gümüşün fiyatı 2 katına, hatta 3 katına bile çıksa, panel üreticileri o verimlilikten ödün vermemek için gümüşü almaya devam etmek zorundalar. Bu durum gümüş fiyatları için çok sağlam bir zemin, bir taban oluşturuyor.
Peki, tüm bunları dinledik ve gümüşe yatırım yapmaya karar verdik diyelim. Bir Türk yatırımcı olarak önümüzdeki seçenekler neler? Gelin şimdi de işin nasıl kısmına, yani pratik adımlara bakalım. Gelin şu tabloya birlikte göz atalım ve seçenekleri masaya yatıralım. Fiziki gümüş almak, evet, karşı taraf riskinin olmamasıyla en güvenli yol gibi duruyor ama saklama derdi, yüksek alım-satım farkları ve en önemlisi %20'lik KDV gibi ciddi dezavantajları var. Fonlar, yani borsa yatırım fonları ve TEFAS'takiler, likit olmaları ve düşük maliyetleriyle çok cazip. Banka hesapları kolay erişim sunuyor ama özellikle mesai saatleri dışında makas aralıkları gerçekten can sıkıcı olabiliyor. Vadeli işlemler ise kaldıraç imkanı sunsa da yüksek riski nedeniyle kesinlikle profesyonel yatırımcılara uygun bir alan. Gördüğünüz gibi herkes için tek bir doğru yok. Peki bu kaynakta yer alan analize göre 2026 için en öne çıkan tavsiye ne? Ortalama bir yatırımcı için en mantıklı yolun borsa yatırım fonları, yani BYF'ler ve TEFAS platformundaki fonlar olduğu belirtiliyor. Neden mi? Çünkü bu enstrümanlar fiziki gümüşün saklama derdi ya da KDV gibi maliyetleri olmadan size tıpkı bir hisse senedi alır gibi tek tuşla gümüşe yatırım yapma kolaylığı sunuyor. Ve şimdi geldik gümüş denince herkesin biraz çekindiği o meşhur konuya, volatilite. Yani fiyatlardaki o sert iniş çıkışlar. Ama korkmayın, doğru stratejilerle bu durumu bir tehdit olmaktan çıkarıp lehimize işleyen bir avantaja dönüştürebiliriz. Piyasalarda bu durumu harika özetleyen, duymuş olabileceğiniz bir söz vardır. Altın merdivenle çıkar, asansörle iner, gümüşse asansörle çıkar, camdan atlar. Bu söz aslında gümüş piyasasının altına göre çok daha küçük olmasından kaynaklanan sert fiyat hareketlerini mükemmel bir şekilde anlatıyor. Bu gerçeği bilerek oyuna başlamak en önemli kural. Peki bu canavarı nasıl evcilleştireceğiz? İşte size iki basit ama hayat kurtaran kural. Birincisi, tüm portföyünüzle gümüşe girmeyin. Ağırlığı %5 ile %15 arasında sınırlı tutun. İkincisi, tüm paranızla tek bir fiyattan almak yerine düzenli aralıklarla kademeli alım yapın. Yani maliyetinizi zamana yayın. Bu iki basit adım riskinizi inanılmaz ölçüde azaltacaktır. Peki tüm bu anlattığımız küresel hikaye Türkiye'deki bizler için ne anlama geliyor? İşte burası çok önemli. 2026'da beklenen yüksek enflasyon ve artması öngörülen dolar TL kuru ortamında gram gümüş yatırımcısı için adeta çift namlulu bir kazanç motoru çalışıyor. Yani hem gümüşün dolar bazındaki küresel fiyat artışından hem de dolar TL kurunun yükselişinden aynı anda kazanç sağlama potansiyeliniz var. Ve son olarak belki de en önemli uyarıyı yapmak istiyorum. Unutmayın, gümüş bir sabır oyunudur. Fiyatlar aylarca, hatta bir yıl boyunca yatay gidebilir ve sonra sadece birkaç hafta içinde tüm getiriyi size sunabilir. Bu yüzden bu yatırım kısa vadeli borçla ya da acil ihtiyaç duyacağınız bir parayla kesinlikle yapılmaz. Uzun vadeli tasarruflarınızla yapılması gereken bir yatırımdır. Kısacası, gümüşün bir ayağı geçmişin güvenli limanında, diğer ayağı ise geleceğin teknolojilerinde. Sanayi çarkları daha yeşil, daha teknolojik bir gelecek için dönerken, asıl soru şu: sizin portföyünüz bu stratejik metale yer açmaya hazır mı? Karar sizin,